Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Avustralya ile ilgili doğru bilinen 5 farklı yanlışa değineceğiz. Hazırsak başlıyoruz. İlk olarak en büyük şehir efsanesinden bahsetmek istiyorum. Avustralya'da sizi öldürecek 20 şey. Sanırım bu 20 şeyi Avustralya'ya gelmeden önce National Geographic Channel'da bir belgeselde izlemiştim. Nedense Avustralya'ya gelmeden önce bu belgesele denk gelmiştim. Ve gerçekten de bu hayvanların hepsini sıralamışlardı. İşte 1001 çeşit zehirli yılan, 1001 çeşit örümcek, işte timsahlar bir yandan, köpek balıkları bir yandan. Her şey sizi öldürmek için hazır ve nazır orada bekliyor gibi. Ve ben bu korkularla gelmiştim buraya açıkçası. İlk geldiğimde, ki hala bu şekilde devam ediyor işte, sürekli duvarlara, işte tavana falan filan bakıyorum. Hatta böyle tuvaletimi yapmadan önce tuvaletin içerisine giriyorum. Tuvaletin içerisine bakıyorum. Sifona falan basıyorum böyle bir şey var mı yok mu diye. İşte o yılan hikayelerini hepimiz duymuşuzdur. İşte klozetten yılan çıktı, işte bir tarafımı dişledi falan gibisinden. Bu hikayelerle yoğrulduğum için ben de bu paranoyayı üzerimden bir süre atamadım ki hala daha birazcık daha bu şekilde yaşıyorum burada. 2,5 senedir Avustralya'dayım. Ne bir zehirli yılanla karşılaştım şimdiye kadar, ne zehirli bir örümcekle karşılaştım. Köpek balığıyla zaten Melbourne'de yaşıyorsanız karşılaşmanız çok olası değil. Çünkü Melbourne'ün yüzü koya bakıyor, açık okyanusa bakmıyor. Köpek balıkları da genelde açık okyanusta bulunuyor. İşte ne bileyim Sydney tarafında, New South Wales tarafında, batıda falan bulunuyor. Eğer Melbourne koyu içerisinde bir köpek balığına rastlanıyorsa eğer, bu yolunu kaybetmiş bir köpek balığıdır deniyor. Ne kadar yok dense de tabii ki bu ihtimal dahilinde. O yüzden denize girdiğimiz zaman hep birlikte böyle denize giriyoruz, yürüyoruz denizin ortasına kadar. Zaten derinleşmiyor burada, deniz çok okyanus. Böyle denizin ortasında duruyoruz, birbirimize bakıyoruz. Sörfçü değilseniz ve işte Türkiye'deki gibi ben 2 kulaç atacağım, biraz açılacağım, geleceğim demiyorsanız eğer, köpek balıklarıyla karşılaşma riskiniz çok düşük. Zaten Melbourne'de düşük, öteki taraflarda da düşük. Çünkü insanlar genelde kıyıda vakitlerini geçiriyorlar. Timsahlara gelecek olursak, buradaki timsahlar evet denizde de yaşıyorlar. Sadece tatlı suda değil, denizde de yaşayan timsahlar var. Bunlar da genel olarak Kuzey Avustralya'da yaşıyorlar. Kuzey Avustralya'da zaten yerleşimin çok yoğun olduğu bir bölge değil. Ve zaten her yere tabela koyuyorlar burada. Her yerde sizi uyaracak tabelalar oluyor. O tabelaları takip ederseniz, o tabelaları dikkate alırsanız nerede denize girip nerede giremeyeceğinizi, ne zaman girip ne zaman giremeyeceğinizi bu tabelalar size söylüyor. Ve dediğim gibi şehirde yaşıyorsanız, kırsal alanda yaşamıyorsanız bu zehirli örümceklerle, işte yılanlarla karşılaşma olasılığınız çok çok düşük. Dediğim gibi ben şimdiye kadar hiçbiriyle karşılaşmadım. Karşılaştığım tek şey, o da evimden 2 kere çıktı. Şöyle bir işaret parmağı büyüklüğünde hamam böceği. Bir tanesi bulaşık makinemin içerisinden çıkmıştı. Bulaşıklarımla birlikte yıkanmış. Diğeri mutfak tezgahımın üstünde yürüyordu. İşte tutup yakalayamıyorsunuz da. Çünkü büyük ve çok hızlılar. Zaten nasıl tutulabilir ki yani? Hani çok iğrenç bir şey. İkinci şehir efsanesi, her mevsim sıcak, her mevsim yaz gibiymiş. Bu da doğru değil arkadaşlar. Evet, Türkiye ile karşılaştıracak olursak Melbourne yıllık ortalama en yüksek 22 derece, en düşük 11 derece olarak ölçülmüş. Yani Türkiye ortalamasından yüksek sıcaklık olarak. Fakat özellikle Melbourne çok yağış alan bir yer. Ve kışları gerçekten Ankara soğuğunu aratmayacak bir yer. Melbourne'de yaşayan insanlar olarak biz şunu söylüyoruz. Burada bir günde 4 mevsim yaşamanız çok olası. Bir sabah kalkıyorsunuz işte, camdan dışarıya bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün hava çok güzel, çok güneşli falan. İşte ona göre giyiniyorsunuz. İşte kısa kollu giyinip çıkıyorsunuz. Yanınızda da bir şey almıyorsunuz. Ama öğlen bir soğuk bastırıyor. Akşam bir yağmur yağıyor. Yani burada gelenlere şunu tavsiye edebilirim. Kendime de hala bunu söylüyorum. Bunu alışkanlık haline getiremedim açıkçası. Çünkü Türkiye'de bu böyle değil. Türkiye'de hava sabah nasılsa akşam da genel olarak öyle. Yani yazsa yaz, kışsa kış. Bunun bir arası yok.
Burada her gün muhakkak dışarıya çıkacaksanız hava raporunu kontrol ederek çıkın. Çünkü gerçekten hazırlıksız yakalanabiliyorsunuz. Üçüncü şehir efsanemiz. Kangurular sokak köpekleri gibi her yerdelermiş. Buraya gelmeden önce ben de bunun böyle olduğunu zannediyordum. Çünkü bana birileri tarafından söylenmişti ya da ben bir şeyler izlemiştim, yine bir belgeselde bir şeydi falan, orada görmüştüm. Orada aklımda kalmıştı falan. Bilmiyorum tam olarak niye bu düşünceyle buraya geldiğimi. İlk kanguruyu görmem bir barınakta oldu ve buraya geldikten 1,5 sene sonra falan gördüm bu kanguruyu da ilk defa. Şehir merkezinde yaşıyorsanız, şehir merkezine yakın yerlerde yaşıyorsanız kanguruları görmeniz olası değil arkadaşlar. Kanguruları sadece kırsal alanlarda, ormanlık arazilerde ya da işte böyle şehir merkezinden gerçekten uzak yerleşim alanlarında görebiliyorsunuz. Avustralyalılar özellikle akşamları hava karardıktan sonra daha doğrusu yolculuk yapmayı sevmiyorlar. Yolculuk yapmak istemiyorlar. Özellikle ana yolları, işte highway'leri, otoyolları kullanmıyorlarsa eğer tercih etmiyorlar. Çünkü burada kanguruya çarpma olasılığınız gerçekten yüksek bir olasılık. Özellikle orman yolunu kullanıyorsanız, kırsal bölgelerde arabanızı sürüyorsanız akşamları çok dikkatli olmanız gerekiyor. Türkiye'de ne kadar çok işte maalesef sokak kedisine ve köpeğine çarpılıyorsa burada da aynı şekilde kangurular, işte yol kenarlarında kanguru ölüleri görebiliyoruz. Dördüncü şehir efsanemize gelecek olursak, her yer kumsal, her yer güneş, her yer sürekli bir tatil havası, sürekli bir güneş banyosu durumu. Ama bu da doğru değil arkadaşlar. Evet, her yerde çok güzel sahilleri var. Çok günlük güneşlik görünüyor. Birincisi, açılamıyorsunuz. Hani ben açılamadıktan sonra o denize deniz diyemiyorum maalesef. Türkiye'de mesela tatile gideceğim, denize gireceğim diye can atarken burada evimin dibinde deniz var. Ama gidip girmek istemiyorum gerçekten çok fazla. Bunu geçiyorum. Türkiye'de bizim güneş kremi kullanma gibi bir alışkanlığımız yoktur. Yani Mediterranean insanlar olarak bizim güneş kremiyle pek aramız yoktur açıkçası. Yani Türkiye'de biz saatlerce güneşin altında yatarız ve bize bir şey olmaz. Bu mantık vardır ya da bize bir şey olmayacağını düşünürüz. Akdeniz insanı olduğumuz için şu tenimizin renginden dolayı da güneşten pek bir korkumuz yoktur açıkçası. Ama burada tam tersi bir durum söz konusu. Ozon tabakasının delik olan kısmı tam olarak Avustralya'nın üzerinde bulunuyor. Bu yüzden cilt kanseri oranı Avustralya'da gerçekten çok yüksek. Hatta şöyle ki Avustralya dünyada en yüksek cilt kanseri oranına sahip ülke. Her yıl 2000'in üzerinde Avustralyalı cilt kanserinden hayatını kaybediyor. O yüzden burada bu güneş kremi kullanma mevzusu gerçekten önemli bir mevzu. Kamu spotu olarak televizyonlarda güneş kremi kullanılmasına dair reklamlar dönüyor. Ve insanlar da gerçekten bu konuda çok hassaslar. Ben yine bir Mediterranean, Akdeniz insanı, Ege insanı olarak ilk geldiğim zamanlar güneş kremi kullanmıyordum. Yine oturuyordum böyle işte güneşin altında saatlerce. İlk güneş lekeme Avustralya'da sahip oldum. Şuralarım, işte şu çenemin alt kısımları falan lekelenmeye başladı hayatımda ilk defa. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum? Olayı birazcık daha ciddiye almaya karar verdim ve artık böyle evden dışarı çıkarken bile güneş kremi kullanıyorum. Makyaj yapıyorsam bile yazın altına güneş kremi sürüyorum. Yani Avustralya yaşamak size yeni alışkanlıklar kazandırıyor. Bunu kazanmak zorunda kalıyorsunuz. Geldik 5. ve son şehir efsanemize. Aborjinler. Buraya gelmeden önce ben de birçoğumuz gibi aborjinlerin hala daha ilkel yaşam şartlarına sahip olduğunu düşünüyordum. Beyazlar aborjinleri tanımlarken dünyanın birçok tarafında ya da resmederken kızıl topraklarda yaşayan, çıplak ayakla dolaşan, vücutlarını boyayan, siyah insanlar olarak tanımlıyorlar. Fakat bu tamamen yanlış arkadaşlar. Aborjinler de bizim gibi şehirlerde yaşıyorlar. Bilinenin aksine hepsi de siyah değil. İngilizler kıtaya ayak bastıktan sonra aborjin kadınları seks anlamında kullanıyorlar. Bunun dışında tecavüz olayları da yaşanıyor. Ve buradan karma, mix çocuklar dünyaya geliyor. Yani genler burada karışmaya başlıyor. Tabii daha sonraları günümüzde aborjinlerle evlilikler, aborjinlerle normal ilişkiler şeklinde genetik gen karışmaya devam ediyor. 1700'lerin sonunda İngilizler kıtaya ayak bastıklarında çeşitli hastalıkları da beraberlerinde getiriyorlar.
kıtada daha önce bulunmayan hastalıkları. Ve aborjinlerin birçoğu bu hastalıklar yüzünden ölüyor. Birçoğunu da zaten İngilizler öldürüyor. Öldürmediklerinde verimsiz topraklara, vahşi hayvanların olduğu taraflara falan sürüyorlar. Zaman içerisinde aborjinler asimile oluyor. Kendi dillerini, kendi kültürlerini korumaya çalışsalar da çok büyük bir oranla şehirlerde yaşıyorlar ve İngilizce konuşuyorlar. Aborjinleri iki arada kalmış, arafta kalmış bir halk olarak tanımlayabilirim aslında. Ne kendi kültürlerini yaşayabiliyorlar, ne tam olarak bu kültüre, beyazların kültürüne adapte olabiliyorlar. Alkol, uyuşturucu, yoksulluk en büyük problemleri ve genel olarak birçoğu homeless, evsiz olarak sokaklarda yaşıyorlar. Durum gerçekten üzücü çünkü kendi ülkelerinde, kendi topraklarında adamlar evsiz kalmışlar. Devlet her anlamda pozitif ayrımcılıkla mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor gibi görünse de birçok insan, birçok Avustralyalı bunun yalan bir durumu olduğundan bahsediyor. Gerçek anlamda hak ettikleri şeyleri, hak ettiklerini, istediklerini vermediklerini düşünüyorlar. Konuyu şöyle bağlayacak olursam bir Türk'le tanışmıştım. Aborjin bir kadınla evli. Bir de çocukları vardı, bir kız çocukları işte 16-17 yaşlarında falan. İlginç bir kombinasyondu. Hiç böyle bir kombinasyonu hayal etmemiştim açıkçası şimdiye kadar. Ama o kombinasyonun meyvesi gerçekten güzeldi. Benden şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ya da videoyu paylaşmayı. Her zaman dediğim gibi bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Takip etmeyi oradan da unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.